Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk makrome iple yapabileceğiniz yıldız motifli bir kroşe şapka tarifi paylaşacağım. Bakın bu şapkayı ben pamuk makrome ile yaptım ama siz dilerseniz koton iple hatta kağıt ve rafya iplerle de hazırlayabilirsiniz. Sadece ölçülerine uymanız yeterlidir. Bunu Diva'nın ince makrome ipiyle yaptım. Reklam değildir arkadaşlar. İnce makrome ipi genelde yeşil etiketli olandır. Satın alırken buna dikkat edebilirsiniz. Bugün sizlere tarifi yani şurada pembe etiketli olan kalın makrome ipiyle vereceğim. Bakın bu ince iple hazırlanmış bir şapka. Burada da 5 numara tığ ile hazırladığım ebruli bir kalın iple şapkam var. Bakın kalın iple de oldukça güzel duruyor. Her türlü ip çeşitleriyle bu şapkayı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben bugün sizlere pamuk makrome ve kalın iple hazırlayacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hemen ufak tefek bir tığ numaraları bilgisi vereceğim size. İnce makromede 3,5 numara tığ kullandım arkadaşlar. Kalın makromede 4,5 numara kullanacağım. Bunu da söylemiştim zaten. Bu biraz daha kalın bir ipti. 5 numara tığ kullandım. Şimdi dilerseniz hemen tarife geçelim ama geçmeden önce sizlerden kanalıma katkıda bulunmanızı rica edeceğim. Bunun için de kanalıma abone olup izlediğiniz videoyu beğenip hype atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halka yapıyorum. Tığımı sihirli halkanın içinden geçirip ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içerisine ikili trabzanlar yapacağız. Sayı vermiyorum, yeteri kadar yapacağız. Çünkü sadece pamuk makrome iple yapmıyor olabilirsiniz. Bunu herhangi bir iple yapıyor olabilirsiniz. Buradaki sihirli halkanın içerisindeki ilmek sayısını siz kendiniz belirleyeceksiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir kontrol edelim. Sihirli halkamızın kısa ipini hafifçe çekelim. 12 adet yeterli mi diye bakacağız arkadaşlar. Ona da hemen şu şekilde bakmamız gerekiyor. İpimizi sıkılayabildiğimiz kadar sıkılayalım. Şöyle birleştirdiğimizde eğer düzgün duruyorsa, yani tam olarak bir çeper oluyorsa, bu ilmek sayısı bizim için yeterlidir. Olmuyorsa birkaç tane daha eklemeniz gerekiyor. Nasıl ki size söylemiştim, ince makrome ipte 14 tane ikili trabzanla başladım. Bunda da bu sıra ayarını siz kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi 12 zincir, 12 ikili trabzan benim için yeterli oldu. İpimi sıkılayabildiğim kadar sıkıladım. 14 de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla dediğim gibi size kalmış. Şimdi hemen bak buradaki 3 zincir çekmiş olduğumuz noktada 3. zincirin arka kanadına batıyorum arkadaşlar. Sadece şu kısa ipi de hemen tığımın üzerine alıyorum ki arkada gizleyeceğim. Arka kanadına battım. Buradan bir ilmek çıkardım ve kaydırma yaptım. Şimdi bu ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Hemen buradaki ikili trabzanın tepe noktasına batıp buradaki ilmeği buradan geçiriyorum. İkinci trabzanın tepe noktasından geçiriyorum. Şimdi bunu birazcık uzatıyorum arkadaşlar. Çünkü düzgün bir kapama görüntüsü olsun istiyorum. Bunu da size göstermek istedim bu arada. İlmeğimi bakın uzattım. Aynı
İkinci ikili trabzanın tepe noktasına, yani aynı kaydırma yaptığım noktaya batıyorum. Kısa ipimi arkada gizleyerek buradan bir ilmek çıkardım. Bu iki ilmeğin içerisinden ipimi geçirip bir zincir çekiyorum. Bu benim ilk ikili trabzanım oluyor. Şimdi burada kafa karışıklığı yaşamamanız için burada kaydırma yapmış olduğum, yani son ikili trabzanın tepe noktasına bir ilmek ayracı takacağım. Şöyle göstereyim. Bakın, bu arka kanadına batmış olduğumuz, kaydırma yapmış olduğumuz nokta. Yani bizim şu son batacağımız ikili trabzan tepe noktası olacak. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bildiğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben görüntü biraz güzel oluyor diye bunu ekstra size göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar, bu sırada hepsinin içerisine çift batarak ikili trabzanlar yapacağız. Aynı noktaya battım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi doladım. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu arada burada elimi çok sıkı tutmuyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa, bu kalınlıkta bir ip kullanıyorsanız kesinlikle 5 numara tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Benim elim çok sıkı değildir. Bu sebeple 4,5 kullanıyorum. Ama çok fazla sıkı yapıyorum ben diyorsanız muhakkak 5 numara tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tüm trabzan tepe noktalarının içerisine çift batarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Kısa ipi de yeteri kadar arkada gizledim. Şimdi 24 tane çift yapmış olmamız gerekiyordu. Hemen şu ilmek ayracımın olduğu noktaya da çiftimi yapıyorum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, pardon 24 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. 12 tane de çiftimizin olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane çiftim oldu. Yani toplamda 24 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantıkla kaydırmamı yapacağım. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın arka kanadına batıp ilmek kaydırıyorum ve daha sonra ikinci yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepe noktasına batıp arkadan buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyorum. Buradan ilmeğimi çıkardım. İkisini birlikte çekip bir zincir çekiyorum. İlk ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bu tek oldu arkadaşlar. Yanındakine çift batıyorum. Bir, ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Çift. Bir tek, bir çift yaparak devam ediyoruz. Bir tane tek, yanındakine çift batıyorum. Bir tane ikili trabzan, yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum.
Sıranın sonuna geldim. Sıra sonunda da bakın hemen buradaki ilk kaydırma yapmış olduğumuz noktaya çift batıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Hemen ilk zincir çektiğimiz nokta vardı. Arka kanadına battım, kaydırmamı yaptım. Şimdi hemen ilmeğimi uzattım. İkinci ikili trabzanın tepe noktasından bu ilmeği çıkartıyorum. İyice sıkılıyorum arkadaşlar. Aynı noktaya batıp ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte çekip bir zincir yapıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geldim. Burada da 1, 2, üçüncüye çift batıyoruz. 1, 2, üçüncü trabzan tepe noktasına çift batıyoruz. Yani 3 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sayısını hep aynı şekilde sıralı devam ettiriyorum. İstediğimiz taban ölçüsüne gelene kadar 3 tek, 4 tek diye devam edeceğiz. Şu an 2 tek, bir çift yapıyoruz. Yani üçüncüye çift batıyoruz. 1, 2 ve çift. 1, 2, çift. Sıranın sonuna geldim. 2 tane tek yaptım arkadaşlar. Bakın buraya da hemen belki makrome iple biraz sizi zorlayacak olabilir. Sert bir ip çünkü ama pamuk iplerle yani böyle koton iplerle yaptığınızda batması daha kolay olacaktır. Ama böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece sizlere göstermek istedim. Hemen 2 tane ikili trabzan yaptım. Burayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hafif biraz elimle şu birleştirme noktalarını düzeltiyorum. Bir el ütüsü yapıyorum. Şimdi tekrar bir birleştirme yapacağım. Önce ne yapıyorduk? Zincir çektiğimiz noktaya kaydırmamı yapıyorum. Bu ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Aynı noktaya batıp yani ikili trabzanın tepesine ikisini birlikte ve bir zincir. Bu da benim yine birleştirme noktam oldu. Ben biraz daha böyle birebir aynı gözüktüğünü düşünüyorum ama beğenmiyorsanız direkt 2 zincir, 3 zincir çekerek de kaydırma şeklinde yapabilirsiniz. Spiral örmeyin. Spiral bir şekilde ikili trabzan örüldüğünde kötü bir görüntü oluyor birleştirme noktalarında. Bu yüzden muhakkak kapama yöntemiyle devam etmenizi tavsiye ederim. İlk ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 3 tek bir çift yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, hemen yanındakine bir çift yapıyoruz. 1, 2, 3, yanındakine çift yapıyorum. 1, 2, 3, yanındakine çift yapıyorum. 1, 2, 3 ve çift. Sıra sonuna kadar bu sıralı arttırmayı devam ettirelim. Evet, şimdi 3 tek bir çift yaptım. Hemen bu noktada yine kaydırmamı yapıyorum.
Ben aynı mantıkta yapacağım. Siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi benim arttırmam bitti arkadaşlar. Artık düz öreceğim. Çünkü bakın kıvrıldı. Yani bunu böyle ölçtüğünüzde 18 santimlik bir taban elde etmiş gibi görülür. Ama bu taban başınıza hemen takıp şöyle bir tepenize sıvazlayın. Aşağıya kıvrıldı. Yani bu 54-56 santimlik, hatta 57 santimlik bir baş çevresine uygundur. Şimdi hemen devam ediyorum. Bu sırada tüm ikili trabzanların tepe noktalarına tek batıyoruz arkadaşlar. Artık düz ikili trabzan yapıyoruz. Sonra da yıldız motifine geçeceğiz. Tüm ikili trabzanların tepe noktalarına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada izleyerek, yani yaptığımı görerek izliyorsanız, anlattıklarımdan çok verimli olamıyorsa sizin için anlattığım, söylediklerim, videoyu yavaşlatarak izlerseniz, çünkü bazen dalıyorum, anlatırken hızlı yapıyorum. Videoyu yavaşlatarak, altyazıları açarak izleyebilirsiniz. Şimdi bu sırayı da düz ikili trabzan yapıp hemen gelelim. Şimdi bakın, son düz sırayı yaptım. Yani ikili trabzan sırasını yaptım. Bu noktada size biraz küçük gibi gözüküyor olabilir ama pamuk makrome ip esneyebildiği için daha büyüğünü yaparsanız başınızda çok fazla esneyip genişleyecektir. Şimdi artık yıldız motifine geçeceğim. Yıldız motifine de geçmeden önce şöyle hemen kaydırmamı yapayım arkadaşlar. Bu arada her videomda farklı bir kaydırma yöntemi yapıyorum. Hepsini sizlere göstermek istediğim için. Şimdi kaydırmamı yaptım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu başınıza taktınız. Bakın burada yıldız motifine geçmeden önce artırma burası. Artırmadan sonraki sıramda 2 sıra ördüm. Neden 2 sıra ördüm? Çünkü ince bir pamuk makrome iple hazırladığım için. Hemen bu ipin inceliğini de sizlere şöyle göstereyim. Bakın, oldukça ince bir ip. Kalınla yan yana getirelim. Aradaki farkı görün arkadaşlar. Bunda 2 sıra örmüştüm yıldıza geçmeden önce, ama bu kalın olduğu için şimdi direkt yıldıza geçeceğim. 2 sıra örmeyeceğim. 1 sıra benim için yeterli. Yıldıza geçerken de hemen bakın aynı mantıkla devam ediyorum. Yani buraya ben bir üçlü trabzan görüntüsü vermiştim arkadaşlar. Bir sık iğne, bir zincir. Şimdi buraya bizim toplamda 4 zincir çekiyor olmamız gerekiyor. 1, 2, 3. Bu da bir tane de fazladan zincir çektim. 4. zincirim oluyor benim. Şimdi ipimi 1, 2 kere doluyorum tığımın üzerine. Bakın burada aynı noktaya geliyorum. Aynı noktanın içerisine batıyorum, ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte, ikisini de tığımın üzerinde bırakıyorum. İpimi 1, 2 kere doluyorum. 1, 2 kere doladım. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncünün içerisine batıp ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte. Çıkan ilmeği tığımın üzerinde bekletiyorum. Tekrar 2 kere doladım. Aynı zincir boşluğunun ikili trabzan tepe noktasının içerisine batıp ikisini birlikte, ikisini birlikte. 2 kere ilmek çekip diğerini tığımda bırakıyorum. Diğer yıldız motifli videolarımı izlediyseniz başlangıçta sadece 1, 2 tane model yapıyorum. Şimdi hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektikten sonra 2 kere tığımı ipimi doluyorum. Bakın, burada birleştirme yapmış olduğumuz şu noktaya batıp ilmek çıkartıp
1, ikisini çektim. 2, ikisini çektim. Bunları tığımın üzerinde bırakıyorum. 2 kere doluyorum. Son yapmış olduğum üçlü trabzan. Aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 1, 2. 2 kere doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2. 2 kere doladım. 1, 2, 3 atlayıp dördüncünün içerisine batıp 1, 2. 2 kere doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 ve 2. Tığımın üzerinde 2, 4, 6 tane ilmek var. Altısının birden içinden ipimi geçiriyorum. Bakın sadece başlangıçta 2 tane, daha sonrakilerde 1, 2, 3 tane yapıyoruz. Yani 3 yere, 3 ayrı noktaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir, 2 kere doluyorum. Buraya batıyoruz. Bakın ipimizi, ilmeğimizi çektiğimiz noktaya 1, 2. 2 kere doladım. Son yaptığımız nokta 2 kere, hep 2 kere batıyoruz arkadaşlar. İpimi doladım. 1, 2, 3 atladım. Dördüncünün içerisine 1, 2, 2 kere dola. Aynı noktaya 1, 2. Şimdi 6 tane ilmeğin hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 2 kere doladım. Son yapmış olduğumuz yer 1, 2, 2 kere dola. 1, 2, 3 atla dördüncüye bat. 1, 2, aynı noktaya tekrar 1, 2. Hepsinin birden içinden geçtim. Bakın yarım yıldızlarımı oluşturmaya başladım. Bu işlemi 1, 2, 3, 4 sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. 1, 2, 2 modelimi yaptım. 2 kere doladım. 1, 2, 3. Sonuncu sırada arkadaşlar bakın bu ilk yapmış olduğumuz sıranın aynı yerine batıyoruz, dibine batıyoruz. İlmek çıkardım. 1, 2, 2 kere doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2. Ve hepsini birden çekiyorum. Şimdi bakın sıramız bitti. Son bir birleştirmemiz kaldı. 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Buraya battım. 2 kere çektim. Şimdi bakın buradaki şuraya, burada bir delik gözüküyor. İlk birleştirme noktamız. Buraya batıyorum. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimden ikisinden kaydırıyorum. Evet, bu sırada bitti. El ütüsü yapıyoruz. Normal şapka bitince bir de normal ütü yapıyoruz ki modelimizin yapmış olduğumuz örgünün o kabarıklığı gitsin diye. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Bakın bu aynı noktaya batıp ikisini birlikte çekiyorum. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim var. 2 kere doluyorum. Bakın buradaki şu çiçeklerin hemen orta deliğine batıyorum, ilmek çıkartıp ikisini birlikte. 2 kere doladım. Aynı noktaya battım. İkisini birlikte. Başlangıçta 2 tane yapıyoruz demiştik. Hepsini birden çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada buraya batmayacağım. Çünkü bu bizim son sıramız olduğu için şöyle dümdüz olması gerekiyor. Aynı buradaki çiçeğin başlangıcındaki çizgi gibi. 4 zincir çektikten sonra 2 kere doluyorum. Hemen
buradaki son battığımız çiçeğin dibine geliyoruz. 1, 2. 2 kere doladım. Aynı noktaya battım, ilmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi 2 kere doladım. Bir yandaki çiçeğe atlıyorum. Tam ortasına batıp ikisini birlikte, ikisini birlikte 2 kere doladım aynı noktaya. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Burada tek fark, yani bu ilk sıradan tek fark, yukarıya bu dibe batmayıp sadece 4 zincir bırakmamız. 6 değil de bakın 5 ilmek oldu. 5'inin içinden geçip 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyoruz. Tek farkımız bu arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Çünkü çiçeklerin görüntüsünün aynı olması gerekiyor. Şimdi 2 kere doladım. Son yaptığım çiçek boşluğuna battım. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Bir sonraki çiçeğe atladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte 2 kere doladım. Aynı noktaya ikisini birlikte, ikisini birlikte ve hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 kere doluyorum. Son yaptığımız çiçek boşluğuna. Bir sonraki çiçek boşluğuna da 2 tane ikili trabzan, üçlü trabzan pardon ve 5'ini birden çekiyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar aynı mantıkla devam edelim. Evet, son sıramı da yaptım. Şimdi birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın hemen bir çizgim kaldı. Zincir çekmiş olduğumuz noktaya batıp ilmek kaydırıp diğer ilmeğimden geçiriyorum. Şimdi şapkam bitti arkadaşlar. Bir sıra düz ikili trabzan yapacağız. Hemen sizlere çiçeğimi de göstereyim. Şimdi biraz kabarık gibi duruyor ama bunun üzerine hemen bir buhar vuracağız. Yani ütü buharı vuracağız. Çiçeklerimiz daha da güzel gözükeceğiz. Şimdi bunu kafanıza taktığınızda eğer biraz daha böyle ikili trabzan, yani bir ikili trabzan sırası yapmak için payınız kaldıysa düz ikili trabzan yapacağız. Ama eğer kafanıza taktınız, aslında kulağınızın üstüne bile geldi, uzun bile olmuş yani diyelim. İkili trabzan yerine hemen burada bir sık iğne sırası yapacağız. Ama benim şu an ördüğüm ölçülere göre bir tane ikili trabzan yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki zincir boşluklarına 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hemen gelin bakın. Buradaki bir sık iğne görüntümüz var. Buraya batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Buraya da batabilirsiniz, buraya da. Bu hiç önemli değil. Zincir boşluklarının içerisine 3 tane ikili trabzan ya da sık iğne, eğer yeteri kadar uzunluğa sahip olduysanız, zincir boşluğuna yani sık iğne birleştirme tepesine bir tane ikili trabzan. Devam edelim. Zincir boşluklarına 3 tane ikili trabzan. Buradaki sık iğne görüntüsü olan yere bir tane. Zincir boşluklarına 3 tane ikili trabzan. Buradaki ilmeğin içerisine bir tane. Zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. İlmek içine bir tane. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ikili trabzan veya sık iğne yapıyoruz. En son size uzunluk santim ölçüsünü de vereceğim. Ama gerçi bu kullanacağınız
iple ve takacağınız baş çevresiyle alakalı değişecektir. Muhakkak yıldız motifinden sonra başınıza takıp kulak hizasına geldi mi, gelmedi mi, o şekilde bu uzunluğu ayarlarsanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi sıranın sonuna geldim. Son İkili trabzanımı da yaptım. Birleştirmem kaldı arkadaşlar. Hemen bakın, burada birleştirme yöntemini kaydırma ile yapacağız. Çünkü bir sıra kaydırma yapacağız. Hemen bakın, burada 3 zincir çekmiştik. 3 zincir çekmiş olduğumuz 3. zinciri şu şekilde alalım. Tığımı battım, ilmek çıkardım. İlk kaydırmamı yaptım. Bu benim bir sonraki sırada ilk batacağım nokta. Şimdi sırasıyla tüm ikili trabzanların içerisine batıp bir kaydırma yapıyoruz. Bunu ne çok sıkı yapın, ne çok gevşek yapın. Hemen hemen buradaki ikili trabzanların aynı boyutunda yaparsanız daha sağlıklı bir şerit elde ederiz. Başımıza taktığımızda çok sıkı olmaz. Şimdi bu sırayı komple arkadaşlar kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. Neden direkt düz inmedim? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın, iç kısımda şöyle bir şeridimiz olacak. Bunu hem bu şekilde denizci şapkası olarak kullanabileceksiniz, hem de aşağıya indirdiğinizde kroşe bir plaj şapkası olarak. O yüzden bunu bu şekilde tasarladım. Şimdi bu sırayı komple kaydırma yöntemiyle bitiriyoruz. Tepe noktasına battım, kaydırma yaptım. 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 Tepe noktasına battım ve kaydırma yaptım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar kaydırma yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son kaydırmamı yaptım. Bakın, ilmek ayracımın olduğu yer benim ilk sık iğneyi, yani ilk buradaki kaydırmayı yaptığım noktaydı. Şimdi burada hemen bu ilmeği çıkartıyorum, ilmek ayracını. Ve burada son yapmış olduğum kaydırmaya takıyorum. Şimdi burada bir arttırma ikili trabzanı yapacağız. Yani şapkamızın ön şu kısmındaki ikili trabzan sırası. Bunu da yaparken şapkamızın açıklığına ve kapalılığına, yani ne kadar çok açıklık istiyorsunuz ya da ne kadar çok buklet şapka gibi aşağıda durmasını istiyorsanız bu sizin elinizde. Bunu da burada ayarlayacaksınız. Şimdi bu noktada bakın, ilmeğimi buradan, şuradan çıkartmıştım ilmek ayracını. Yani buraya bir kaydırma yapayım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir kere daha batacağım. Çift yapıyorum burayı. 1, 2. İkili trabzan. Buradaki ilk yapmış olduğumuz kaydırma noktasına 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Hemen yanındaki kaydırmaya batıyorum bakın arkadaşlar. Arkaya değil, sadece kaydırmaya. Batıp bir tane ikili trabzan. İpimi doladım. Yanındaki kaydırma noktasına battım. Bir tane ikili trabzan. Ben bir çift iki tek yapacağım. Ama daha açık olsun benim şapkamın ön kısmı gölgeli diyorsanız bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacaksınız. Ben şimdi bir çift iki tek yapıyorum. Daha da kapalı olsun istiyorsanız 3 tek bir çift yapabilirsiniz.
2 tek, aynı noktaya tekrar batıyorum. Çift yapıyorum. Kaydırma noktasına batıyorum. 1, bir sonraki kaydırma noktasına batıyorum. 2 tane tek yaptım. Yanındaki kaydırma noktasına çift yapacağım. Aynı noktaya batıyorum ve çift. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın son 1-2 tane ikili kaydırmam kaldı. Hemen ikili trabzanımı yaptım ve sonuncu ilmek ayrıcımı çıkardım. İkili trabzanımı yapıyorum. Çiftten sonra 2 tek yaptım ve başlangıçta da bir çiftim vardı. Şimdi artık yıldız motifine geçeceğim. Yıldız motifini de yine bir sıra arttırmalı yapacağız. Onu nasıl yapıyorum? Hemen göstereceğim. Şimdi burada 3 zincirlik noktamıza 3. zincirin içerisine batıp ilmek kaydırıyorum ve diğer ilmeğimden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı zincir boşluğunun içerisine 2 kere doladım, pardon. Aynı boşluğun içerisine ikisini birlikte. Şimdi bir üst sırada arada 3 tane, bakın 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp 4. tepe noktaya batmıştık. Burada da bir sıra arttırma olacağı için arkadaşlar 2 dolayalım. 1, 2, 3 değil, 1, 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum. 1, 2. 2 kere doladım, aynı boşluğa battım. 1, 2. Başlangıçta 2 yapıyorduk biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 2 kere doluyorum. Buradaki boşluğa battım. Yani aynı buradakini yapıyoruz. Şu ilk sırayı. Buradaki tek fark arkadaşlar 3 atlayıp 4.'ye değil 2 atlayıp 3.'ye batıyoruz. 2 kere doluyorum. Son yaptığım boşluğa batıyorum. Aynı boşluğa. 2 tane yapıyorum. Üçlü trabzan. 2 doluyorum. 1, 2 atlayıp 3.'ye batıyorum. Az önce 4.'ye batmıştık 3 atlayıp. Şimdi 2 atlıyoruz. Yani bir önceki sırayla buranın tek farkı bu olacak. Bunu yapmamızın nedeni de arttırmalardan sonra şapkamızın ön kısmının biraz daha genişlemesi. Ama şapkamın ön kısmı genişlemesin, zaten arttırmayı yaptım, direkt bu şekilde insin diyorsanız direkt bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani 3 atlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir, 2 kere doladım. Hemen bakın nereye battığımı görüyorsunuz. 1, 2 kere doladım. Son yaptığımız aynı boşluğa batıyorum. 2 kere doluyorum. 1, 2 atlayıp 3.'ye batıyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 kere doluyorum. 2 kere doluyorum. 2 kere doladım. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 2 atlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz.
Bir ufak fark daha söyleyeceğim. 2 atlayacağız dedik ya sizlere. Bakın burada 1, 2, 3 aynı yukarıdaki gibi yaptım ben. Hemen çünkü bunların hepsini size göstermek istiyorum. Burada 2 atlamadım. Aynı üst motifteki gibi 3 atlayarak yaptım. Bakın bu şapkanın yani pembe ince makrome ile olanın ara boşluğu 3'tür arkadaşlar. Aynı yukarıdakini buraya yerleştirdim. Ama bunda aralara 2 atlıyorum. Çünkü birazcık daha şöyle açık bir şapka olmasını istedim. Zaten hepsini şimdi zaten bu videodan sonra sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarımda Instagram'da Reels videomda da başıma taktığımda nasıl durduğunu görebilirsiniz. Bunu farklı farklı size anlatmak istedim ki istediğiniz hangisi ise onu yapıp takıp kullanın. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın burada son bir tane boşluğum kaldı ama bu benim için önemli değil. 2 atlayacaktım, 1 atlayacağım. 2 kere doluyorum arkadaşlar hemen. Son yaptığım boşluğa battım. Yani aynı noktaya battım. 2 kere doladım. 2 atlayamıyorum. 1 atlayacağım. İlk yapmış olduğumuz yere batıp ikisini birlikte 2 kere doladım. İlk yaptığım boşluk, ikisini birlikte. Fazla çekmişim. 2 kere doladım. İkisini birlikte ve daha sonra hepsini birden çekiyorum. Bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir, 2 kere doluyorum. Hemen altına batıyorum. Bakın burada ilk birleştirme noktamız var. Buraya batıyorum. İlmek çıkartıp ikisini birden geçiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada bir bekleyelim. Bakın. Şimdi arada otomatikman bakın 2 zincirlik boşluk yani 2 tane tepe noktası boşluğu bıraktığımızda bakın şapkamız biraz daha açık, gölgeliği bu şekilde olan bir şapka oldu. Bunu özellikle sizlere göstermek istedim. Şey gibi düşünün hani fötr şapkalar olur ya direkt dümdüz ilerliyor. Ama bakın arada 2 değil 3 zincir bırakmış olduğum şapkada ise şöyle oldu. Onun kadar değil bakın kıvrılıyor. Onun kadar açıklık olmadı ve böyle bir açıklık oldu. Bu 3 zincir boşluğu bıraktığımız şapka modelimiz. Bu da 2 zincir bıraktığımız şapka modelimiz. Şimdi hemen son sıraya geçiyoruz. Son sırayı da aynı buradaki sıra gibi yapıyoruz. 4 zincir çektim, 2 kere doladım. Aynı boşluğun içerisine battım, üçlü trabzan yaptım. 2 kere doluyorum. İlk çiçek deliği bakın tam ortasına geliyorum. İkisini birlikte 2 kere doladım. 1, 2. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı burada yaptığımız gibi bunun aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemin. 4 zincir çekiyorum. Alta batmıyorum. 2 kere dolayıp hemen çiçeğin içerisine batıyorum. Üçlü trabzan. Aynı noktaya batıyorum. Bakın üçlü yarım trabzan. Yandaki çiçeğe atladım. Bunun içine battım. Hepsini, beşini birden çektim. 1, 2, 3, 4. Burada isterseniz 4 zincir çekin, isterseniz 5 zincir. Hiç önemli değil. Burası tamamıyla size kalmış. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bu son sırayı da bitiriyoruz. Ve daha sonra şapkamız hazır hale geliyor. Evet, sıranın sonuna geldim. Son dördüncü yani 4 zincirimi çektim ve birleştirmem kaldı. Birleştirmeyi de bakın bu şekilde yapacağım. Hiç ipimi kesmiyorum. Buradaki ilk zincir çektiğimiz boşluğa batıp kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Şimdi burada arkadaşlar ipimi keseceğim.
Şurayı iyice sıkılıyorum ve bir iğne yardımıyla hemen onu birleştireceğim. Şapkamın iç kısmından direkt ipimi geçiriyorum. Yeteri kadar ipimi gizledikten sonra bu noktada kesiyorum. Şimdi hemen ayrıntıları size şöyle göstereyim. Bakın burası bizim ekstra çiçek bölümünde de arttırma yapmış olduğumuz nokta. Arttırmayı 2 boşluk yani 2 tane atlayarak yapmıştık. Burada da bu arttırmadan sonra çiçekte arttırma yapmamıştık. Aynen devam ettim. Yine burada ne yaptıysak 3 tane bakın tepe noktası 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye batmıştık. Aralarında çok büyük farklar var. O yüzden bu iki şapkayı da sizlere göstermek istedim. Eğer başlangıçta hangisini beğenirseniz ona göre devam edebilirsiniz. Bakın burada direkt kıvrım yerimiz var. O yüzden bu şapkayı inanın şöyle de takabiliyorsunuz. Çok ama çok hoş duruyor. Şimdi hemen bir ütü yapıp son halini sizlere göstermek istiyorum. Evet, her iki şapkayı da ütüleyip geldim. Bakın oldukça pürüzsüz ve güzel gözüküyor. Ben çok sevdim bu şapkayı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bir de küçücük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.